Stanford Üniversitesi'nden siyaset bilimci Javier Mejia ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan başkanlık seçimlerini konuşacağız. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Demokratik Ulusal Kongre'de konuşan eski başkan Obama, Trump'ın ikinci döneminin daha kötü olacağını söyledi. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Özellikle ekonomi gibi konular üzerinde düşündüğümde şüphelerim var. Trump'ın ilk yönetimi ekonomik açıdan oldukça başarılıydı. Sanırım Obama bunu söylerken kültürel meselelere yönelik politika değişikliklerinden daha fazla endişe duyuyor. Trump'ın olası ikinci döneminin bu tür politikaları daha da ileriye taşıyacağını hayal edebiliyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse çok benzer bir yönetim bekliyorum. The Economist'te yayımlanan bir makale, Biden'ın tarihteki yerinin Harris'in başarısına bağlı olduğunu söylüyor. Sizce Harris kazanırsa başarılı olur mu? Zor bir soru. Özellikle yine ekonomi üzerine odaklanırsak birçok şey kazanan kişinin kontrolü dışındaki faktörlere bağlı olacak. Örneğin Çin'le olan gerilimler ve tedarik zincirindeki parçalanmalar muhtemelen başkanın yapabileceklerinden çok daha önemli olacak. Genel olarak Harris kazanırsa Biden yönetiminin politikalarının devam edeceğini düşünüyorum. Trump kazanırsa da ekonomik politikaların muhtemelen oldukça benzer kalacağını düşünüyorum. Öyle değil mi? Biden geldikten sonra fark ettik bunu. Tekrar edecek olursam en azından ekonomik açıdan politikalar bir yönetimden diğerine derinlemesine değişmez. Harris, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle Filistin yanlıları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Trump başkan olduğunda Netanyahu ile yakın bir ilişki kurdu. Onlardan biri tekrar seçilirse İsrail-Gazze politikaları nasıl şekillenir? Bu durumu ayrı ayrı değerlendirir misiniz? Kim iktidarda olursa olsun İsrail'e yönelik politika destekleyici olmaya devam edecektir. Zaten Harris'in de parçası olduğu mevcut yönetimin İsrail'in müdahalelerine tam destek vermiş olması bu tür bir politikanın muhtemelen devam edeceğini gösteriyor. Trump'ın bu tür bir politikaya karşı daha fazla sempati besleyeceğini beklemek için de nedenler var. Bu da Amerika'da şekillenen İsrail politikalarının parti düzeyindeki ideolojik anlaşmazlıkların ötesinde daha derin çıkarlarla yönlendirildiğini ortaya koyuyor. Seçim sonrası Amerikan dış politikasında önemli bir değişim göreceğimizi düşünüyor musunuz? Genel olarak pek bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Hem Trump'ın hem de Biden'la Harris'in büyük meselelerdeki genel yaklaşımları oldukça benzer. Örnek vermemiz gerekirse İsrail, Çin ve muhtemelen Ukrayna. Ancak politikaların farklılaşabileceği potansiyel konular belirsizlik durumlarına nasıl tepki verecekleriyle ilgili olabilir. Beklenmedik bir olay veya büyük çatışmalardan birinde bir durum söz konusu olduğunda Trump'ın tepkisinin Harris'inkinden farklı olması muhtemel. Bu farklılık genel yaklaşımlarından ziyade önemli dönüm noktalarına verilen spesifik tepkilerde görülecektir. Büyük meselelerdeki geniş yaklaşım benzer kalabilir ama belirli anlarda alınan kararlar ve tepkiler farklılık gösterebilir. Trump'ın NATO'yu birçok kez eleştirdiğini biliyoruz. Eğer Trump yeniden seçilirse NATO ile ilgili olarak ne beklemeliyiz? Trump yönetiminde NATO ile derin bir gerilim vardı. Diğer NATO üyeleri için koşulları zorlaştırma yönünde bir yaklaşım sergiledi. Ancak mevcut durum farklı. Amerikan kamuoyunda NATO'ya geniş bir destek var. Bu nedenle Trump'ın ilk yönetimindeki keskin yaklaşımı tekrar benimseyeceğini düşünmüyorum. NATO'ya destekte muhtemelen bir azalma göreceğiz. NATO faaliyetlerini destekleyen bütçede biraz küçülme olabilir. Ancak Trump'ın ilk dönemindeki pozisyonuna geri dönmesini pek olası görmüyorum. Ayrıca Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracağını belirttiğini de hatırlatmak isterim. Kim kazanır? Trump mı, Harris mi? Seçim sonuçlarını şimdiden tahmin etmek oldukça zor. Son birkaç hafta özellikle de Trump'a suikast girişiminden önce çoğu kişi Trump'ın önde olduğunu düşünüyordu. Ancak bu olaydan sonra özellikle de Demokrat Parti'deki aday değişikliğiyle birlikte durumun yeniden şekillendiği görülüyor. Bu tür olaylar kamuoyunun ve medyanın beklentilerini ciddi şekilde etkileyebilir. Seçim dinamiklerini değiştirebilir. Dolayısıyla hangi adayın önde olduğunu net bir şekilde söylemek pek olası değil. Anketler şu anda Harris'in önde olduğunu gösteriyor ancak nihai sonuçları büyük ölçüde salınacak eyaletler belirleyecek. Bu eyaletlerde henüz net bir eğilim yok, sonuçlar belirsiz. Harris'in Pensilvanya ve Michigan gibi önemli eyaletlerde ivme kazandığı görülüyor. Bu da ona son haftalarda avantaj sağlıyor. Kalan birkaç ay seçim sonucunu belirlemede kritik öneme sahip olacak. Seçim sonucunu etkileyebilecek birçok gelişme ve değişim görebiliriz. Stanford Üniversitesi'nden siyaset bilimci Javier Mejia ile yaklaşan seçimleri konuştuk. Katkınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.